Dünyanın gözü 3 gün boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da olacak. Peki NATO'nun 75. yılını kutlayacağı bu önemli zirvede neler konuşulacak? Hangi kararlara imza atılması bekleniyor? İzleyelim. Amerika Birleşik Devletleri 12 yıl aradan sonra ilk kez bir NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. Başkent Washington'da güvenlik önlemleri en üst seviyede. Beyaz Saray ve Kongre binası etrafındaki yollar trafiğe kapatıldı. Zirveye katılacak liderlerin güvenliğinden ABD Başkanı'nı da koruyan gizli servis sorumlu olacak. NATO'nun 75. yılını kutlayacağı zirve son kez Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in başkanlığında gerçekleşecek. Görevi Ekim ayında Mark Rutte devralacak. Liderler Amerika Birleşik Devletleri'nde gözlerin seçim yarışına kilitlendiği, Avrupa'da ise birliğe üye kilit ülkelerde aşırı sağ yükselişe geçtiği kritik bir dönemde bir araya gelecek. Gözler sağlık durumuna yönelik şüphelerin giderek arttığı ABD Başkanı Joe Biden'ın üzerinde olacak. ABD basınına göre Biden, NATO zirvesindeki temaslarıyla seçmene halen güçlü ve dinç olduğu mesajını vermeye çalışacak. Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak seçim, ittifaka üye ülkeler için de kritik önemde. Zira eski başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi halinde izleyeceği politikalar endişeye neden oluyor. Washington'ın NATO ve Ukrayna'ya yönelik taahhütlerini azaltmasından korkuluyor. Bu aynı zamanda seçimden günler sonra İngiltere'nin yeni başbakanı Keir Starmer'ın katıldığı ilk NATO zirvesi olacak. Starmer, ABD Başkanı Biden'la ilk görüşmesini gerçekleştirecek. Perşembe günü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Liderlerin gündemindeki en kritik başlık Ukrayna'da devam eden savaş olacak. Amerikan CNN televizyonunun 3 ayrı kaynağa dayandırdığı haberine göre zirve sonrasında imzalanacak ortak bildirinin ön taslak metninde Ukrayna'nın ittifaka katılma yolunun geri döndürülemez olduğu belirtiliyor. Böyle bir ifadenin yer alması Rusya'ya önemli bir mesaj niteliği taşıyacak. Ancak taslak belgenin halen değiştirilme olasılığı var. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov zirveyi dikkatle takip edeceklerini söyledi. Rusya'nın iki kilit müttefiki Çin ve Belarus'sa pazartesi günü Polonya sınırında ortak tatbikat başlattı. Tatbikat 19 Temmuz'a kadar devam edecek. Belarus Genelkurmay Başkan Yardımcısı tatbikatın Batı'nın Belarus'a karşı izlediği saldırgan dış politika ve Ukrayna provokasyonuna karşı yapıldığını duyurdu.